Herkese merhaba, Besil Ana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizin için karnıyarık yapıyoruz. Gerekli malzemeleri açıklamalar kısmında detaylıca bulabilirsiniz. Benim bulduğum patlıcanlar karnıyarık için biraz fazla uzun olduğundan ben patlıcanları birazcık kısalttım. Ayrıca ben tencerede pişireceğimden dolayı tencereye sığması için biraz kısaltmam gerekiyordu. İyice yıkadıktan sonra onları alacalı şekilde soymaya başlıyorum. Kızartmayacağımdan dolayı kabukları biraz ağza gelebilir piştikten sonra. O yüzden kabuklarını biraz fazlaca almaya dikkat ediyorum. Ortalarına bıçakla derin yarıklar açıyorum. Olabildiğince derin açmaya çalışıyorum içini iyice dolduracağım için ama arkasında delmemeye dikkat ediyorum. Patlıcanlarımı karnıyarıkları pişirmeden önce ilk önce fırında pişireceğim yumuşayana kadar. O yüzden iyice zeytinyağı alıyorum. Bu kısımda biraz fazlaca zeytinyağı kullanmanız gerekebilir. Çünkü patlıcanlar normalde karnıyarıkta kızartılarak yapılıyor. Ama biz bugün fırında yapacağız. O yüzden iyice zeytinyağını yediriyorum. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişecekler. İçine bıçak iyice girebiliyor olduğunda pişmiş demektir. Bir demet maydanoz ve bir demet dereotunu ince ince doğrayacağım. Bunu iç harca koymak için yapıyorum ve saplarını kullanmayacağım. Bir adet kuru soğanımı ince ince küpler halinde doğruyorum. Domatesimi yarım ay şeklinde ince ince doğruyorum. Gösterdiğim incelikte olursa iyi olur. Bu domates iç harca girmeyecek, sadece üstünü süslemek için kullanacağım. 2 adet sivri biberimi kıyma harcım için ince ince doğruyorum. Kalan tek biberimi de yine domates gibi karnıyarığın üstünü süslemek için kullanacağım. Onu da ince bir şerit halinde doğruyorum. Şimdi karnıyarıklarımın içini yapmaya başlıyorum. Tavamın altını yaktım. İçine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi biberimi ve soğanlarımı kavuracağım. Soğanlarınızın çok ölmesine gerek yok. Biberler renk değiştirene kadar kavurmanız yeterli. Daha sonra içine kıymamızı alıyoruz ve kıyma da pişene kadar çeviriyoruz. Son olarak da tuzunu, tatlı toz biberi ve domates salçamızı ekleyerek karıştırıyoruz. Salça gözümüze biraz az geldiği için biz sonradan biraz daha ekledik. Açıklamalarda da son kullandığımız miktar yazıyor. Son olarak da üzerlerine dereotu ve maydanozları ekliyorum. Hepsini iyice karıştırıp bir kenara alıyorum. O sırada da patlıcanlarım pişti. İçerilerine bıçak çok rahat bir şekilde giriyor. Patlıcanlarımı doldurmaya geçiyorum. İçleri iyice dolana kadar patlıcanları doldurmaya devam ediyorum. Patlıcanların içinden bir kaşık yardımıyla birazcık kazıyabilirsiniz. İçine daha fazla kıyma sığması için, içinin daha dolu dolu olması için. Hem de patlıcanlarınız biraz daha kolay pişmiş olur bu şekilde. Pişirme işlemine geçmeden önce son olarak üzerlerine kestiğim domates ve biberleri koyuyorum. Tenceremin altını açmıştım. Sıcak olduğu için altları yapışmasın diye önceden birazcık su ekledim, çok azıcık. Patlıcanlarımı yan yana yerleştiriyorum. Suyu da üzerinden kıymaya değmeyecek şekilde iyice yüksek bir seviyeye gelinceye kadar dolduruyorum. Eklediğimiz suyun üzerine de biraz tuz ilave ediyoruz. Çünkü patlıcanları daha önceden tuzlamamıştık. Siz isterseniz patlıcanları fırına vermeden önce biraz tuzlu suda da bekletebilirsiniz. Kapağını kapatıp yaklaşık 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Süre değişiklik gösterebilir kullandığınız tencereye göre. O yüzden siz domatesler kendini salana kadar diye düşünebilirsiniz. Karnıyarığımızı bir tabağa alıyoruz ve yanına yoğurtla servis etmeyi tercih ettik biz. Eğer siz benim yaptığım şekilde daha önce hiç denemediyseniz böyle de yapmanızı tavsiye ederiz. Gerçekten çok güzel oldu.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.